Boşanırken aslında en önemli karşımıza çıkan soru, ilk düşünmemiz gereken, hatta düşündüğümüz şey, anlaşmalı boşanabilir miyim? Yani tek duruşmada ben bu işi bitirebilir miyim? Yoksa çekişmeli mi boşanmak durumundayım? Burada tabii böyle dikkat edeceğimiz kriterler var. En başta neyi düşünüyoruz? Anlaşmalı boşanabilmek için biliyoruz ki boşanmanın sonuçlarında anlaşabilmek gerekiyor. Eğer çocuk varsa evet, bu büyük bir önem arz ediyor. Eğer eş sende kalsın, ben istediğim zaman görürüm zihniyetinde değilse, yok velayeti boşanırsam ben alırım, asla bırakmam zihniyetindeyse, orada bir savaş varsa, evet, bu bir düşünülmesi gereken ilk başlıklardan birisidir. Çocuklarda hani bizim toplumumuzda daha ziyade mallarda takılıyoruz. Çünkü hani çocuğu annenin bakmasında babalar çoğunlukla tamam. Sadece istedikleri kadar görebilmek noktasında talepleri var. Bu anlamda çelişkileri ve korkuları var. Tabii çoğunluğu söylüyorum. Ama asıl nokta mallar. Çünkü malların paylaşılmasında o hep anlattığımız evlilik öncesi sözleşmeler, evlilik sözleşmeleri hiç çalışılmamışsa, taraflar arasında gelir eşitsizliği varsa, malları paylaşmak noktasında özellikle parayı daha çok kazanan, boşanırken malın yarısını vermek noktasında yasal mal rejimi, çünkü geçerli, hiç özel bir şey olmadığı için huzursuzsa, orada iş çetrefilleşmeye başlıyor. İşte şirket varsa şirketten mallar kaçırılıyor. İşte mal üzerinde olan kişi borçlandım diyor. Orada planlar, programlar yapmış olabiliyor. Mal kaçırmalar başlıyor ve bunlar böyle devam ediyor. Şimdi hikaye eğer buralarda tıkandıysa, yani çocuğu dediğim gibi bir şekilde eğer çözebilmek mümkünse çocuğu ben tik atabiliyorum kafamızda. Ama mallarda bir kaçırma durumuna geçilmişse artık hikayede, orada anlaşmalı boşanma noktasını kafamızdan çıkarmamız gerekiyor. En azından birinci adımda. Bunu neden birinci adımda diyorum? İpleri ele alırsak eğer, hep söylediğimiz bir cümle vardır bizim. İpi al, kemende sık, boynuna geçir ama sıkıp sıkmamak senin elinde olsun. Yani ne demek istiyorum? Evet, kuralları sen koyabil ama orada o kuralları sıkarsın, sık uygularsın ama geniş uygularsın, o senin bileceğin iş. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? İşte hızlı hareket etmek gerekiyor. Kesinlikle çekişmeli boşanma açmak gerekiyor. Bir kere böyle bir mal kaçırma durumu varsa, anlaşmalı boşanacağım diye düşünmek bir ziyanlık. Zamanı doğru kullanmak gerekiyor. Ama süreç doğru yönetilirse bu işte anlaşmalıya döner. İşte ne yaparsınız? Hızlı hareket edersiniz, tedbirler koyarsınız. Üçüncü kişilere giden mallar varsa bunlar için dava açarsınız. Ve burada görür ki karşı taraf, hikaye uzayacak ama ben bu parayı yine vereceğim zaten. O zaman işte şunu düşünür, ya ben yolun sonunda 10 yıl sonra, 8 yıl sonra şu kadar parayı verecekken, ya 3 yılda daha azını vereyim, kurtulayım, benim için tamamdır diyecek. Bunun için de sizin yapmanız gereken şey hikayeden geri adım atmak, çekilmek. Çekilmekten neyi kastediyorum? Gerçekten bu alanda çalışan bir uzman bulacaksınız. O size teknik bir hesaplama yapacak. Gerçekte ne alabileceğinizi size söyleyecek. Burada kesinlikle önerim şu, evet, bu tedbirler ve de bu davalar açıldıktan sonra karşı taraf ve avukatıyla ilişki içerisinde kalıp pekala, işte örnek veriyorum, 500 bin lira bir alacağınız varsa 300 bin lira, 350 bin liraya biz tamamız dediğinizde, bu pazarlıktır, siz nereden kurtarırsanız, ama hani 100 bin gitmiş, 150 bin gitmiş sizin karınızdır. Çünkü burada alacağınız para 8 yıl sonra alacağınız para. Siz şimdi alacaksınız ve hayatınıza devam edeceksiniz. Yani aslında zamanınızı kazanacaksınız. Bu nedenle ilk ve en önemli soru kafamızdaki o logaritmik hafızada, anlaşmalı mı boşanmalıyım, çekişmeli mi? O zaman benim size soracağım soru şu: eğer haklarınızı alabiliyorsanız anlaşmalı boşanın. Haklarınıza yakın olarak bir değer alabiliyorsanız yine anlaşmalı boşanın. Ama diyorsanız ki hayır, mal kaçırma var, ben hiçbir hakkımı alamıyorum, yine de ben arzu ediyorum, hiçbir şey almayacağım, üzerimde körük alet çıkacağım ama bu evden hiçbir şey almayacağım ama boşanacağım diyorsanız, ben orada durun diyorum müvekkilime. Özellikle de çocuk varsa ve uzun yıllar geçtiyse hikayede, tabii ki her özel durum için ayrı düşünülür. 6 ay evli kalmışlardır, 1 sene evli kalmışlardır, ortada çocuk yoktur, hiçbir doğru dürüst bir mal birikimi yoktur. O zaman herkes ceketini, hırkasını alıp çıkabilir. Ama hikayede çok büyük emekler varsa, ortada çocuk varsa o çocuğun hakları düşünülmeli. Ceketimi, hırkamı alıyorum, çıkıyorum demek olmamalı. Ve burada oyun kuralına göre oynanmalı. Oyunun kuralına göre oynamak kısmında da çok önemli bir sıkıntı var. Biz zannediyoruz ki işte ben aklımı, fikrimi göstermeliyim karşı tarafa. Şimdi zamanı geldi. Bak bakalım ben sana neler yapacağım. Hayır. Yani siz orada çok büyük bir hikayeden çıktınız. O ilişkide elbette çok güzel günleriniz de oldu. Muhtemelen ortada çocuk var. Sizin aranızda büyüyecek. Ben hep şunu söylerim. Bu da böyle kayıt dışı olacak ama kendime, vekilime. Siz kötü olmayın, rica ediyorum. Yani biri illa kötü olacaksa ben olayım. Yani sizin haklarınızı hatırlatan, burada karşı tarafa koyulması gereken sınırları söyleyen kişi
ben olayım. Yani çünkü ben bunun için varım burada. Ama sizin bu ilişkide artık bağımsızlaşmanız, nötralize olmanız lazım ki eş size nefret etmekten artık bir çıksın. Şunu da düşünmesi lazım. Yani her iki tarafın birbirine şunu düşündürmesi lazım ki bu ilişki anlaşmalı olarak, uzlaşarak bitebilsin. Bu kadın ya da bu adam bana iyi şeyler de yaptı. Bunu hatırlatabilmek için sizin kılıcı elinde koşturmamanız lazım. O kılıcı bırakın, doğru bu işi bilen bir insana bırakın, bir hukukçuya ve o kılıcıyla gereken şeyi gerektiği gibi yapsın. Siz burada nötralize kalırsanız, böyleymiş, bu iş böyleymiş. Yani sen malları kaçırdın, tedbir koymak gerekiyormuş. İşte efendim üçüncü kişiye yapmışsın, tapu iptal açmak gerekiyormuş. Bunlar benim bildiğim şeyler değil. Keşke yapmasaydın da bunlara da gerek kalmasaydı. Daha nötralize kalmak, daha temiz kalmak, ilişkiyi boşanma anlamında daha kısa zamanda çözmeye sebebiyet veriyor. Boşanırken tarafların en önemli takıldığı sorulardan ikincisi ise boşanırken çocuklardan vazgeçmek zorunda mıyım? Şimdi bu çok iç acıtıcı bir soru. Özellikle de müvekkiller ofise geldiğinde çoğunlukla da kadın hep şunu söylüyorlar. Benim ekonomik durumum eşim kadar yüksek değil. Eşim zaten çocukları sana vermezler diyor. Bu çok büyük bir yanlış kloz. Ve çoğunlukla da hepimizin aklında bu var. Deniliyor ki işte eşim çocuklara velayetini alsa özel okullarda okutabilecek. Ama işte benim gelirim o kadar yüksek değil. İşte çocuklara bu hakları veremeyeceğim. O zaman ben boşanıyorum diye çocuklardan vazgeçmek zorunda mıyım? Ama çocuklarımdan da vazgeçmek istemiyorum. O zaman boşanmamalı mıyım? Şimdi bu çok büyük bir ikilem. Bir kere şurada net ve temiz bir cevap verelim. Hiçbir zaman mahkeme kimin ekonomik durumu daha yüksek, ona göre çocuğun velayetini ona vereyim diye düşünmüyor. Çocuğun üstün yararına bakıyor ve diyor ki çocuk kimin yanında insanen, fikren, ruhen daha iyi gelişebilecek, sağlıklı bir gelişim sürdürebilecek, kim onun ödevine daha çok yardımcı olabilecek, kim onunla daha çok sosyal aktivite yapabilecek, kim ruhen onu daha çok destekliyor ve besliyor. Şimdi bu tabii ki yaş diyagramına baktığımızda çoğunlukla anne oluyor. Belirli bir yaş sınırlamasından sonra çocuklara soruluyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca deniliyor ki sen kiminle daha güzel vakit geçiriyorsun, kiminle daha çok destek alıyorsun gibi lisan-ı münasibince uzmanlarca soruluyor ve çocuğun da fikri alınıyor. Ama burada çocuğun fikrinden de önemlisi yine de çocuğun menfaati. Çünkü çocuk çok güzel manipüle edilebiliyor bu aşamalarda biliyorsunuz. İşte ne oluyor? Çocuğa deniliyor ki gel ben sana PlayStation alacağım, gel ben sana tablet alacağım, işte telefonun en yükseğini alacağım, en güzel oyunları alacağım. İşte seninle sabahlara kadar televizyon seyredeceğiz, oyun oynayacağız denilebiliyor. Çocuktur bu tabii ki kanabiliyor. Ama bu çocuğun yüksek menfaatinde mi? Hayır. Çocuğun evet belirli bir saatte uyuması gerekiyor, belirli bir saatte kalkması gerekiyor. Bazı yiyecekleri istemesine rağmen sınırsız yememesi gerekiyor. Ya da işte ne olması gerekiyor? Ödevlerini yapması gerekiyor. Bir düzen, bir program, bir disiplin gerekiyor. Önemli sorunlardan biri de anne bunu çocuğun menfaatine olsun diye özellikle yapmaya çalışıyor. Orada babanın velayet alma hikayesi çok daha zayıf olduğu için baba aksine hediye bombardımanına başlıyor. Ama burada her iki tarafta bilmeli ki ne anne daha az parası var diye çocuğun velayetini babaya vermek zorundadır, ne de baba daha çok hediye aldı diye o çocuğun velayetini alabilir. Burada çocuğun üstün yararı gözetilir ve eğer ekonomik tarafı yüksek olan bir taraf varsa ondan nafaka olarak o gelir alınır ve çocuk yine gelişimine en çok fayda sağlayan kişiyle birlikte yaşamaya devam eder. Dolayısıyla çocuk noktasında bizim çocuğu terk etmemiz gibi bir durum, vazgeçmek zorunda olmamız gibi bir durum asla söz konusu değil. Boşanmayla ilgili üçüncü aklımızdaki hep gelinen en önemli soru ise şu: eşim bana çok çektirdi. Eşim bana işte şu hataları yaptı, kumar borcu yaptı, ayyaştı, işte sabahlara kadar içti, ben onu yerlerden topladım, aldattı. İşte ben hem de neler duydum, işte benim yakınımdı, eşimdi, dostumdu, bir kere affettim yine aldattı gibi böyle hani gerçekten hepimizin yaşanmışlığında çok acı, çok yüreğimizi burkan sahneler mevcut. Ve orada müvekkil şunu düşünüyor, yani bu adalet, bir çalışmada yaptık, bir konuşmamızda yaptık, duyguların adaleti var mı? O adaleti sağlamak adına o eşi anlaşarak, uzlaşarak göndermemesi gerektiğini düşünüyor hayatından. Şimdi bu çok enteresan çünkü yanıldığı çok önemli bir nokta var. Ne demek bu? Yani ben anlaşarak boşanmayacaksam bana hata yaptı diye eşimle ne yapacağım? Çekişmeli boşanacağım. Çekişmeli boşanma ne demek? Bakın her zaman söylüyorum ki çekişmeli en doğal, basit bir boşanma 2,5 sene sürüyor. 2-2,5 sene. Bu çok daha fazla tanık ve çok daha fazla olayla birlikte 3 yıl, 4 yıl çok daha fazlasını da alabiliyor. Dedik ki en normali 2,5 sene. Bunun istinafı var.
istinaf nedir diyorlar, üst mahkemedir, itirazda gidiyor. Orada da en az 1,5-2 sene kalıyor ve işte Yargıtay yolu açıksa dosya üzerinde Yargıtay'a da gidiyor. Dolayısıyla en az 5 senelik bir süreç var. Bir boşanma davasının kesinleşip de sizin boşandım diyebilmeniz için. 5 sene boyunca siz diyorsunuz ki başlangıçtaki mantığınızda ben eşime çektireceğim. Bakın sadece kadın erkek üzerinde böyle şey gibi düşünmeyelim. Yani erkek bunu yapıyor, kadın çektiriyor gibi. Tam tersi de mevcut. Hikayenin tam tersi de mevcut. İşte annemi eve sokmadı, işte bana kadınlık yapmadı, bana saygı duymadı. İşte hatta sonra belki aldatıldı. Dolayısıyla bu hikayede erkek de kadına çektirmek isteyebiliyor. Ama ne oluyor? Gelelim ikinci adımına, üçüncü stepine. Tanıklar dinleniyor. Bakın biz kusur sistemi üzerine kurulu bir boşanma sistemimiz var. Bu ne demek? Ben senin kusurunu ispat etmek zorundayım. Sen benim kusurumu ispat etmek zorundasın. Sen daha ağır kusurluysan bana tazminat vereceksin. Ben daha ağır kusurluysam ben sana tazminat vereceğim. Dolayısıyla iste ya da isteme birbirinin gözünü çıkarma noktasına geliyor taraflar. Tanıklarla, ailelerle, eşlerle, dostlarla hep söylüyorum. Eğer haklarımızı alma gibi bir durumumuz varsa bu noktaya gelmeyelim diye ama evde yemek yedirdiğiniz, yani çok affedersiniz sofranızda ağırladığınız insanlar sizin için efendim 3 değil 2 çeşit yemek yapardı. Efendim önümüze yemeği tuzlu getirirdi. İşte tabağa koymayı bilmezdi. Kaşığı nereye koymayı bilmezdi. Ya da işte bu tabağı çanağı getirirken kocasına da gülümseyerek bakmazdı gibi ifadeler söylüyorlar. İşte bunları dinlediği zaman insanlar çok yaralanıyorlar, çok yıpranıyorlar. Bunları da geçelim, çok uzun yıllar alıyor. Eşinin söylediği isnatlar çok ağır geliyor. Çünkü o hikayede sistemin getirisi, eşiminle de şöyle güzel günlerimiz oldu, çocuğumuza da şöyle güzel baktık, şöyle de güzel tatile gittik demiyoruz. Sistem bunu istemiyor çünkü bizden. Şimdi bu hikayede kaybeden sadece eş mi oldu? Yani burada bunu kendimize sormamız lazım. Kaybeden aslında biz olduk ama ben artık gerçekten sizi de o kadar önemsemiyorum. Çünkü siz buna bir akıl ve bir menfaat uğruna meylettiniz ama çocuklar var. Çocuklar anne babanın evli olmasalar bile birbirlerine, insani sevgilerine hiç tanık olamıyorlar. Hiç o dostluğu göremiyorlar. O hırgürün arasında hep diyor ki bana müvekkillerim asla çocuğun yanında bir şey konuşmuyoruz. İstediği kadar konuşmasın, o çocuğa o enerjinin tamamı geçiyor. Dolayısıyla çocuk babasına gittiğinde babasını sevmekten çekiniyor. Annesini aldatmış gibi hissettiği için, annesini kandırmış gibi hissettiği için. Ya da tam tersi anneye gittiğinde baba küsmesin, baba darılmasın diye daha çekinik duruyor. Burada ebeveyn yabancılaştırması diyorlar. Artık neredeyse her iki dosyanın birisinde bu var. Zannediyoruz ki biz ölç aldık, adaleti sağladık ve eşe dedik ki bak sen haksızdın ve şu an çekiyorsun. Fark edin lütfen, siz çekiyorsunuz ve en başta çocuklarımız çekiyor. Bu yüzden ölç alacağım, adaleti sağlayacağım derken kendi hayatımızdan, kendi zamanımızdan çalmamalıyız. Evet, bizim için zamanımız ama çocuklar için de ayrı olsak dahi bu aile yuvası olduğunu bilmemiz, hatırlamamız gerekiyor.